İnanabiliyor musun? Koca Bizans imparatorunun yüzüne baka baka peynir tulumu diye alay eden, yeri geldiğinde böyle karanlıkta eriyen, hastalıklı zombilerle falan dövüşen bir kahramanımız var. Hem de 1960'ların o siyah beyaz Türkiye'sinde. Aynen öyle. Sen muhtemelen Türk sinemasının o efsanevi altın çağını, o usta isim Kartal Tibet'i düşündüğünde herkes gibi o malum repliği hatırlıyorsun. Altar'ın oğlu Tarkan. Kesinlikle Altar'ın oğlu Tarkan'ı hatırlıyorsun. Hakkın var, yani bu hepimizin hafızasına bir şekilde kazındı. Ama işin aslı Kartal Tibet'i o devasa beyaz perdeye fırlatan, onu sinemada resmen bir ikon haline getiren asıl karakter bambaşka bir şey. Çok daha vahşi bir figür aslında. Hı hı. Çok daha asi ve dizginlenemez bir figür. Bugün seninle Türk sinemasının o ilk gerçek anti kahramanının, yani Karaoğlan'ın o inanılmaz serüvenine detaylıca dalıyoruz. Tarkan'ın devasa popülerliğinin gölgesinde kalmış gibi görünse de, Karaoğlan'ın kökeni Türk popüler kültüründe inanılmaz derin bir yere sahip. Yani durup dururken ortaya çıkmış bir karakter değil. Aynen öyle. Tıpkı diğer tarihi epik kahramanlar gibi o da kağıt üzerinde Suat Yalaz'ın o muazzam kaleminden çıkma bir çizgi roman kahramanı olarak doğuyor aslında. 1 Nisan 1963'tü sanırım, değil mi? Evet, 1 Nisan 1963'te dergi olarak yayın hayatına atılıyor ama öncesi de var. 1962'de gazetelerde tefrike ediliyor. Yani parça parça okuyucuya sunuluyor diyorsun. Kesinlikle. 2000'li yıllarda bile bu serinin defalarca tekrar basıldığını görüyoruz ki hani bu karakterin zamana nasıl direndiğinin en büyük kanıtı. Ve çıkış süreci, çünkü ortada bir fikir var. Ama bu fikir doğrudan Suat Yalız'ın aklına bir gece ansızın gökten düşer gibi falan gelmiyor. İşin mutfağında aslında o deha tohumunu atan Abdullah Ziya Kozanoğlu var. Hani şu ünlü öyküyle başlıyor her şey. Evet, kökenlere indiğimizde tam olarak Kozanoğlu'nun resimli mecmuada tefrika edilen o meşhur Kızıltuğ adlı öyküsüyle karşılaşıyoruz. Oradaki iki karakter çok ilginç. Aynen, bu öyküde Orta Asya'nın uçsuz bucaksız bozkırlarında maceradan maceraya koşan iki karakter var. Otsukarcı ve oğlu Kaan. Sonra bu Kızıltuğ hikayelerinin birleştirilmesi gündeme geliyor galiba. Yaklaşık 3 yıl sonra, evet. Bu birleşme gündeme geldiğinde Suat Yalaz projeye dahil ediliyor. Aslında Karaoğlan'ın prototipi, hatta ilk halinin adı doğrudan Kaan. Yani Karaoğlan ismi sonradan çıkıyor. Doğru. Kozanoğlu yazmaya bırakma kararı alınca Suat Yalaz bayrağı tamamen devralıyor, tam 9 Kaan macerası yazıyor. Ve sonrasında o karaktere kendi isyankar ruhunu üfleyerek adını Karaoğlan yapıyor, öyle mi? Aynen öyle. Asıl efsane tam da o an başlıyor zaten. Ya ne karakter ama, hani kağıt üzerindeki o bitmek bilmeyen enerji sinemaya da birebir, adeta patlayıcı bir şekilde yansımış. Kesinlikle izleyiciyi hemen içine çeken bir enerjisi var. Düşünsene, karşımızda genç, atletik, deli dolu, gözü pek, tam bir Uygur genci var. Cidden kendi kurallarını kendi koyan biri. Hadi lafı hiç uzatmadan şu 1965'te başlayıp 72'ye kadar süren o 6 filmlik efsanevi serüvenin ilk durağına dalalım. Altay'dan gelen Yiğit'ti. Aynen, Altay'dan gelen Yiğit, 1965 yapımı. Bu film sinema tarihimiz için gerçekten bir mihenk taşı. Çünkü Kartal Tibet'i ilk kez aktör olarak kameranın karşısında izliyoruz. Hikayesi de oldukça sert başlıyor ama. Evet, hikayenin itici gücü saf bir trajedi ve intikam. Kaşgarlı Burhan adındaki acımasız, saplantılı bir figür var ortada. Ve Karaoğlan'ın ailesine hedef alıyor. Aynen öyle. Karaoğlan'ın annesi Ece Hatun'u ve babası Bay Bora'yı kaçırıyor. Karaoğlan'ın perdedeki varoluş amacı tamamen bunun üzerine inşa ediliyor. O açılış sahnesindeki gerilim inanılmaz zaten. Sen izlerken de hissetmişsindir. Karaoğlan bir hanın kapısına dayanıyor. Kapıyı adeta yerinden sökercesine yumrukluyor falan. İçeriden gelen o cılız, git buradan sesleri var bir de. İşte onlara hiç aldırış etmeden şey diyor, atım da ben de 3 gündür ayakta uyuyoruz diyerek resmen resti çekiyor. Fakat içeride sıradan bir hancı yok. Dönemin en tehlikeli, en psikopat adamlarından biri var. Camoka. Camoka'nın kuralı çok net. O bir mekandaysa içeride başka kimsenin nefes almaya bile hakkı yoktur. Ama Camaka'nın bu mutlak diktatörlük, hani her yeri domine etme çabası Karaoğlan'ın umrunda bile değil ki.
Çünkü o otorite falan tanımaz bir karakter. İçeri giriyor, karşısına çıkan adamları kelimenin tam anlamıyla birer birer duvardan duvara çarpıp öyle odasına çekiliyor. Tabii Camoka'nın adamları bu cüreti hazmedemeyip ona gizlice okla suikast düzenlemeye kalkışıyorlar. Neyse ki handaki bir kadının son andaki uyarısıyla bu pusudan son saniyede kurtuluyor. Camoka da hiç geri adım atacak bir tip değil ki. Karaoğlan'ın uyuduğunu sanıp odaya dalıyor adam. Ama bizimki kılıcı elinde onu bekliyor zaten karanlıkta. Aynen. Camoka bakıyor ki bu adam öyle kolay lokma değil, hemen o sinsi siyasetini devreye sokuyor. Taktik değiştirip adama ortaklık teklif ediyor. Zapt edemediğin gücü satın al mantığı yani. Kesinlikle. Bizim yanımızda ol, soygunlarda, vurgunlarda en büyük payı sana vereceğiz diyor. Karaoğlan'ın orada verdiği cevap ise tam bir racon. Bence Türk sinemasının en iyi repliklerinden biri o. Vallahi öyle. Diyor ki, Cengiz Han'ın gençlik arkadaşı Camoka'nın adını takmışsın ama ondaki mertlik sende yok. Şimdi şu adamlarını al ve defol. İnanılmaz bir meydan okuma değil mi? Müthiş gerçekten. Ertesi günkü tanışma sahnesi ise bence filmin, hatta tüm serinin tonunu belirleyen, karakterin DNA'sını ortaya koyan en önemli an diyebiliriz. Cengiz Han'ın eski komutanı Balaban ile olan o meşhur sahne, Aynen o çay kenarındaki inatlaşma. Karaoğlan atını sularken Balaban gelip diyor ki, çek şu atını, atımı sularken orada kimse olamaz. Kendi askeri otoritesini dayatmaya çalışıyor yaşlı kurt. ikisi de bileğinin gücüne acayip güveniyor, ikisi de fazlasıyla özgüvenli tipler. Kesinlikle. Ya orada Karaoğlan'ın o kışkırtıcı, alaycı tavrı harika değil mi? Koskoca komutana dönüp bana mı dedin dede babalık diyerek resmen adamın damarına basıyor. Balaban gibi koca bir ordunun komutanının buna sinirlenmemesi imkansız zaten. Tıpkı Camoka gibi o da bu genç adamı kendi altına at uşağı olarak almak istiyor bir an. Karaoğlan da durur mu? O meşhur mızraklı düelloyu teklif ediyor hemen. Sudan düşen at uşağı olur diyerek kuralı koyuyor. Tabii ki kıvrak bir hamleyle koca Balaban'ı suya gömüyor bizimki. Ama işin asıl vurucu yanı hani kazandığı halde adamı ezmemesi. Sudan çıkan Balaban'la yemeğini falan paylaşıyor. İşte tam o yemek esnasında hikayenin o derin geçmişine bağlanıyoruz. Karaoğlan'ın Kaşgarlı Burhan'ı aradığını ve onun ne pahasına olursa olsun öldüreceğini söylemesi üzerine o muazzam sinematik detay geliyor. Balaban'ın o yediği lokmanın boğazında kalması. Harika bir andır o. Çünkü Kaşgarlı Burhan öyle sıradan bir haydut falan değil. Etrafında 10.000 askeri olan devasa bir güç. Balaban bu büyük tehlikeyi anlattıkça Karaoğlan geri adım atmak yerine daha da hevesleniyor kavgaya. Biz de tam o an bu husumetin basit bir kan davası olmadığını, köklerinin çok eskiye dayandığını anlıyoruz izleyici olarak. Tabii geçmiş çok karanlık. Sen bunu anlatırken benim aklıma hep şey geliyor, o meşhur balık tutmayı öğrenmemek analojisi. Evet, o analoji hikayenin kalbidir bence. Ya düşünsene Baybora bu Kaşgarlı Burhan'a o kadar fazla iyilik yapmış ki adamı resmen asalak birine dönüştürmüş. En güzel avı vurmuş ona hediye etmiş, en iyi atını ona tahsis etmiş falan. Burhan hep hazıra konmaya, hep dışarıdan almaya alışmış bir karakter. Aynen öyle ama iş Baybora'nın sevdiği kadına yani Ece Matun'a gelince Burhan'ın o zehirli açgözlülüğü sınır tanımıyor. Adamın zihniyeti resmen şu, hep bana balık verdin ben balık tutmayı bilmiyorum o zaman senin kadının da benim kısmetimdir. Gidip kadına çöküyor alenen. Balaban bunu duyunca delirecek gibi oluyor zaten. Bana yapacaktı dinlemez dalardım aralarına diyor ama hikayenin sonu gerçekten çok karanlık bitiyor. Burhan'ın bu takıntısı aslında tam bir psikopati. Yıllar sonra obayı basıyor, sırf Baybora ile evlendiği diye hani Burhan'a yar olmayan kimseye yar olmaz diyerek sırf intikam uğruna Ece Hatun'u vahşice öldürüyor. Günahsız insanların kanını akıtıyor ortalıkta. Baybora da boş durmuyor tabii bu vahşete karşılık olarak. O da Burhan'ın yüzünü kılıcıyla parçalıyor, onu ömür boyu taşıyacağı kocaman bir yara iziyle işaretliyor aslında. Yaralı haldeki Baybora'nın o kaşış sahnesi çok trajiktir. Peşinde koca bir ordu varken, kaçarken hani henüz bebek olan Karaoğlan'ı ormandaki yaşlı bir çifte emanet etmesi var ya, oğlum size emanet beni atıma bindirin demesi bir babanın yapabileceği en trajik fedakarlıktır herhalde. İzleyicinin gözünün önüne o umutsuz kan revan içindeki sahne hemen gelir zaten. İşte Karaoğlan'ın içindeki o bitmek bilmeyen öfkenin asıl kaynağı da bu geçmiş.
İlerleyen sahnelerde Balaban'la böyle omuz omuza yola devam ederken gölde eğlenen kızları görüyorlar. Karaoğlan orada Ülger Hatun'u büyük bir tehlikeden kurtarıyor. Ama kızın abisi çok sıkıntılı bir karakter. Hani mermer gibi adam derler ya, tam öyle, laftan anlamaz biri. Bu topraklar benim, derhal defolun diye bizimkilere dikleniyor durduk yere. Tabii peşlerinde intikam ateşiyle yanan bir de Camoka var o sırada. Karaoğlan gizlice yaklaşan bir suikastçıyı evire çevire döverken Camoka arka planda yine işi pişiriyor. Kız kardeşini Kaşgarlı Burhan'a teslim edeceğiz, mükafatı büyük falan diyerek kızı kaçırması için aslında dolaylı yoldan Karaoğlan'ı kendi tuzağına çekmeye çalışıyor. Yılan gibi. Camoka her zaman elini ateşe sokmadan başkalarını maşa olarak kullanmayı seven çok sinsi bir zeka. Kızı kaçırtıyor ama asıl hedefinin Karaoğlan'ı açık bir hedefe çekmek olduğu çok belli. Kendi adamı bile ona isyan ediyor aslında Karaoğlan'ın mertliğini görünce. Evet, kendi adamlarından biri Karaoğlan'ın mertliğinden etkilenip Camoka'ya isyan edince, Camoka gözünü bile kırpmadan, zerre acımadan o kendi adamını öldürüyor. Sonunda Ülger'in o mermer gibi dediğimiz inatçı abisi nihayet gerçeği idrak ediyor. Ediyor ve Karaoğlan ile güçlerini birleştiriyor, sonunda Camoka'yı kıstırıyorlar. Ya Camoka'nın o ilkel güç gösterisi şovu da izlerken bana hep çok komik gelir. Ülger'in abisine kafa tutarken koca bir kaya parçasını falan kaldırıp bak gördün mü ben ne kadar güçlüyüm falan diye ucuz bir şov yapıyor. Sonra da o mermer gibi adamı tuzağa çekip feci şekilde yaralıyor zaten. Aynen. Camuka aynı taktikle Karaoğlan'ı da kışkırtacağını sanıyor galiba. Ama Karaoğlan tek bir ıslıkla atını çağırıp kızı atın terkisine attığı gibi kaçıyor. Ve o efsane uçurum sahnesi geliyor sonra. O sahne Türk sineması için efsanedir. Uçurumun kenarında kıstırılmışlar, arkaları boşluk, kaçacak yer yok. Karaoğlan okunu geriyor ve sinema tarihine geçen o muazzam repliği patlatıyor. 8 okum var, her birinize 2 ok. Adamlarından biri onu hafife alıyor orada. Oyun tertiplemeye lüzum yok diye ileri atılınca bizimki anında alnının çatından vuruyor adamı. Camoka'nın orada geri çekilmesi taktiksel bir zorunluluk elbette ama yine o şeytani planlarından birini yapıyor. Üzerlerine gitmiyor, nasılsa suyu yok, sıcaktan kavrulup ölecekler diye güneşin altında ölmelerini bekliyor. Ama Karaoğlan'ın hayatta kalma güdüsünü bayağı hafife alıyor. O ilkel direncini hesaba katmıyor diyelim. Karaoğlan ansızın fırlayıp o kalan adamları tek tek alt ediyor. Camoka'yla teke tek kaldıklarında ise durum çok vahşileşiyor. Onun bir kılıçla falan öldürmüyor değil mi? Hayır, bir kılıçla veya okla değil, kendi elleriyle, kemiklerini kelimenin tam anlamıyla sıka sıka, hani o çatırdama seslerini duyarak, kırarak cezalandırıyor. Bu vahşet onun doğayla ne kadar iç içe bir avcı olduğunun en büyük göstergesi bence. Finalde tam anlamıyla epik bir intikam tablosu çiziyor zaten. Karaoğlan sarayı basıyor, tutsak edilen Balaban'ı kurtarıyor ve sonunda hayatını mahveden o Kaşgarlı Burhan'ın karşısına dikiliyor aslanlar gibi. O anki sözleri gerçekten tüyler ürpertici. Ben kafasını uçurduğun, ardına bölük bölük er saldığın Bay Bora'nın oğlu Karaoğlan'ım. Cengini veriyor, Burhan'ı indirip intikamını bir güzel alıyor. Tam o esnada da Cengiz Han'dan çok kritik bir bilgi öğreniyor. Babasının Bizans'ta esir olduğunu öğreniyor ve yeni rota belli oluyor, istikamet Bizans. Bu geçiş bizi 1966 yapımı olan ikinci filme, yani Baybora'nın oğluna sürüklüyor. Evet, ikinci filme geçiyoruz. Bu filmde ilkine kıyasla hikayenin yapısı, hani o doğrudan şiddetten ziyade tamamen gizem, kimlik saklama ve yanlış anlaşılmalar üzerine kurulu. Açılışında böyle kasaptan et çalan bir çocuğu merhamet edip kurtarıyordu Karaoğlan değil mi? Evet, ardından bilgi almak için konuştuğu Nalbant'ın esrarengiz şekilde ölmesiyle sürekli bir çıkmaza, böyle bir labirente giren Karaoğlan'ı izliyoruz o filmde. Ya o gizem izleyiciyi de ekran başında acayip geriyor. Bir handa Reha Yurdakul'un canlandırdığı Bay Bora'yı görüyoruz. Sen ekran başında diyorsun ki hadi artık baba oğul aynı yerdeler, yan yana gelsinler, kavuşsunlar diye bekliyorsun. Ama senarist o kavuşmayı inadına uzattıkça uzatıyor, resmen sinir bozucu bir bekleyiş. O bekleyişin üstüne bir de Engin İnal'ın oynadığı Toro karakteriyle o meşhur kapışma başlıyor. Toro, Bizans askerlerinin geldiğini duyunca hemen tabanları yağlıyor. Bizimkiler de maalesef esir düşüyor orada.
O esaret uzun sürmüyor tabii. Filmin hemen başında kurtardığı o hırsız çocuğun anahtarı çalmasıyla Karaoğlan prangalarından şıpşak kurtuluyor. Ve kendini doğrudan Bizans İmparatoru Aleksandros'un karşısında buluyor. Karaoğlan'ın o hiçbir otoriteyi tanımayan, hani güce falan boyun eğmeyen o alaycı tavrı bence bu sahnede zirveye ulaşıyor. Çok absürt ama bir o kadar da havalı bir sahne. Ya düşünsene adam koca imparatorun karşısına geçmiş, etraf tam teçhizatlı asker dolu, o gidip Aleksandros'un tam yüzüne baka baka peynir tulumu diyor. Hüseyin Peydan'ın canlandırdığı Portus'a da dönüp sakallı soytarı lakabını takıyor. Karşısındaki gücü zerre umursamıyor gerçekten. Hatta kralın sevgilisi Karaoğlan'ı o vahşi dövüş esnasında görüp çok beğeniyor. Onu Baybora'ya karşı bir silah olarak kullanmak istiyorlar. Ama bizimki bu ahlaksız teklifi fena küçümseyip onlara sırtını dönüp çekip gidiyor. Ama sonrasında işler gerçekten çok trajik ve karanlık bir hal alıyor. Babasıyla olan durum mu? Evet, o trajik dönemeç Karaoğlan ve Toro'nun ölümüne dövüşünde başlıyor. Toro ölüyor, Baybora öldürdüğü adamın kendi düşmanı Portus olduğunu sanarken bir anda gerçek ortaya çıkıyor ve o karmaşa anında hani kendi öz oğlu olduğunu bilmediği Karaoğlan'a kılıç sallıyor. O anki dramatik ironi, o karakterlerin çaresizliği ekrana çok çarpıcı yansımış. Sonra hikaye o meşhur kilise baskınına uzanıyor hani. Alişe'nin Peder Fokas rolü çok iyidir orada. Cemaate seslenişi falan var ya, şey diyor, Tanrı haklı davamızda bizden yanadır kardeşlerim. Ta Orta Asya'dan onu bulmak için gelen Özoğlu elimizdedir falan diye atıp tutuyor kürsüden, kitleleri kışkırtıyor. Baybora da durur mu? Orayı tek başına basıyor. Ya akıllıca bir hareket mi dersem bence hayır, resmen delilik. Karşısındakileri masum, zayıf, yaşlı adamlar falan sanıyor ama aslında hepsi sivil giyimli, kılıçlı, genç Bizans askerleri. Neyse ki Karaoğlan tam zamanında yetişip onu o cendereden kurtarıyor da derin bir nefes alıyoruz. Sonra denizde bir teknede o ikiyüzlü rahibeden bir güzel hesap sorarak babasını manastırdan kurtarıp bu macerayı da noktalıyor. Aynı yıl içinde vizyona giren 3. film, Çamuka'nın intikamındaysa sinematik tonun böyle dramatik bir şekilde değiştiğini fark ediyoruz. Daha sert bir film oluyor değil mi? Çok daha karanlık, psikolojik işkencelerle dolu saf bir şiddet sarmalına girdiğini görüyoruz. İlk filmde mağlup olan Çamuka artık sadece sıradan bir düşman falan değil. Tam bir saplantılı ruh hastası. Kesinlikle aklını intikamla bozmuş bir sosyopat. Yaşlı bir çiftin kızını Karaoğlan'ın yerini söylemedikleri için acımasızca kırbaçlaması, sadece isminden dolayı zayıf, cılız bir genci Karaoğlan sanıp yine kan revan içinde bırakana kadar kırbaçlaması çok sert. Bir de o sır vermeyen sığır dilsiz adamı acımadan öldürmesi var. Bütün bunlar yazarın kötülüğü ne kadar tırmandırdığını fena halde gösteriyor izleyiciye. Ortada tam bir psikopat var gerçekten. Karaoğlan bir kazak obasında savunma hazırlığı yaparken o hain almla gidip Camoka'ya ötüyor. Diyor ki erkekler Özbek kızı almaya gitti. Oba şu an bomboş, korumasız. Ama bak Karaoğlan'ın zekasına burada hayran olmamak elde değil. Kızı baştan test etmişti zaten. Aynen bilerek yanıltmış, yanlış bilgi vermiş kıza. Camoka da bu tuzağa düşüp zafer kazandığını sanarak seviniyor zavallı. Fakat sonrasında Camoka'nın o sağır dilsiz adamı öldürmesi, hani obadan bir kızı döverek öfkemden kork diye Karaoğlan'a canlı bir mesaj olarak yollaması cidden kan dondurucu. Camoka'nın Karaoğlan'ı yıpratmak için uyguladığı psikolojik savaş stratejisi bu aslında. Doğrudan o yenemediği gücün karşısına çıkmaktansa önce etrafındakilere, sevdiklerine zarar vererek onu içten içe yavaş yavaş tüketmek istiyor. Evet ama benim bu filmde asıl aklımın almadığı, izlerken resmen şok olduğum bambaşka bir yer var. O tuhaf tuzak sahnesi mi? Ya Camoka bizimkileri tuzağa düşürüyor, yandan da böyle keskin aletler sallanıyor. Bildiğin tam bir korku filmi seti gibi. Bir de karşılarına bir güruh çıkarıyor. Güya bunlar önceden genç ve güzel insanlarmış ama hasta olup karanlıkta eriyen, sağlıklı insanlardan nefret eden ucube yaratıklara dönüşmüşler. Sinemamızın garip anlarından biri. Ya izlerken inanamadım. Fantastik olacağız diye biraz abartıya mı kaçmışlar? Zombiler mi var yani bu filmde dedim kendi kendime. Bildiğin karanlıkta saklanan zombi konsepti yaratmışlar. Aslında buna tam olarak o dönemin sinemasının bir çaresizliği ve biraz da yenilik arayışı diyebiliriz. Yani tarihi bir filme çok gitmemiş sanki.
Haklısın. Tarihi bir kurgunun ortasına böyle bir anda korku unsurları eklemek epey absürt duruyor ama 1960'ların o kısıtlı bütçelerinde seyirciyi şaşırtmak, hani gerilimi hep bir üst noktaya taşımak için bu tarz uçuk fantastik denemelere bir nevi ucuz korku filmi estetiğine çok sık rastlanır. Anladım. O dönemin ruhu böyleymiş demek ki. Aynen. Ve Karaoğlan'ın onu hani o kendi yarattığı karanlık hasta yaratıkların arasına atması muazzam bir kapanış sunuyor bence. Şiirsel bir adalet var orada. Gelelim 1967 yapımı 4. filme Bizanslı Zorba'ya. Duyduğuma göre serinin gişede en çok parlayan, yapımcısına en çok kazandıran filmi bu olmuş, doğru mu? Tarihi verilerde bunu doğruluyor. Evet, ticari olarak en başarılı yapım bu. Burada Tanju Gürsu'nun hayat verdiği 1. Manuel karakterinin etrafında dönen bir hikaye izliyoruz. Basit bir kıskançlık nelere kadir dedirtiyor film. Kesinlikle. Basit bir kıskançlıktan doğup koskoca bir imparatorluğu zehirleyen psikolojik bir deliliğe dönüşen bir olay örgüsü var. Peder Mihail kızı Eleni'yi gözlerden uzak, gizlice büyütmüş hep. Yüzbaşı Viktor bu güzel kızı Manuel'den isteyince işler karışıyor. Manuel'in içindeki o narsist, her şeye sahip olma arzusuyla yanan canavar uyanıyor bir anda. O tavrı o kadar kibirli ki adamın. Yüzbaşı Viktor'u ta Karadeniz'e, Sinop'a sürüyor. Kızın zavallı babasını da Cüzamlılar Adası olan Lomnos'a postalıyor resmen. O veda davetinde yaptığı meşhur bir konuşma var bir de. Evet, güya onları tebrik ediyor ama sözleri zehir zemberek. Sarayımın sadık komutanıyla güzel Eleni'nin evliliğini kutlarım diyor ama gözlerindeki o nefret, o buna layık değil, kız benim olmalıydı diye bağırıyor resmen kameralara. Ya bu Manuel'in her şey benim olacak triplerini izlerken benim aklıma ne geldi biliyor musun? Ne geldi? O eski Sezercik filmindeki şımarık çocuk karakteri. Hani eşeği alıp benim olacak fıstık vuracağım kırbacı diye avaz avaz bağırıyor ya, birebir aynı kafa, aynı zehirli, dünyayı kendi etrafında dönüyor sana şımarıklık hani. O analiz tam isabet gerçekten. Bu şımarıklık elinde mutlak bir devlet gücü tuttuğu için çok daha trajik bir vahşete dönüşüyor filmde. Manuel'in sırf kızı elde edemediği için Victor'u öldürtüp onun o kesik başını bir kutu içinde Eleni'ye göstermesi inanılmaz sarsıcıdır. Kızın o an aklını yitirmesi filmin en sert anlarından biri bence. O sağanak yağmur altındaki sahneyi düşün. Karaoğlan ve Baybor'a sığınacak yer ararken, Victor'un o kanlı zırhını kucaklamış, gerçeklikle bağını tamamen koparmış, hani resmen aklını kaçırmış bir Eleni tarafından esir alınıyorlar. Sonra kızın o hezeyanla etrafı ateşe vermesi, hani deliliğin görsel bir şöleni adeta. Müthiş bir görselliktir o dönem için. Neyse ki o alevlerin ortasından, o delilik halinden zar zor kurtuluyor bizimkiler. Sonra doğruca Bizans'a düşmanın kalbine sızma operasyonu başlıyor. Papinekos adında bir papazın peşine düşüyorlar. Vasilias Manuel'in yanına sızmak için de o anahtara ihtiyaçları var. Evet, o sıkı korunan odalara girmek için o altın anahtar işlevi gören hurmadallı haç pelerini çalınmalı. Ama bizim Karaoğlan'ın da huyu kurusun. Hani mahalle yanarken saç tarayan cinsten acayip bir rahatlığı var adamın. Hep öyle değil mi zaten karakter? Öyle her yerde kelle koltukta adam aranıyor. Bütün imparatorluk peşlerinde. Bu gitmiş kızla gönül eğlendiriyor. Onunla flörtleşiyor falan, sonra da yatağında askerlerden baskın yiyorlar tabii. Neyse ki en sonunda sarayda o kimlikleri açıklama sahnesi ve Zorba Manuel'in cezasını feci şekilde bulmasıyla seyirci olarak içimizin yağları eriyor. 1967 yapımı 5. film olan Yeşil Ejder Ağa Karşı'ya çok kısa değinmek gerekirse, maalesef telif hakları sorunları nedeniyle resmi yollardan ulaşılamayan kayıp bir film durumunda o. Evet, onu bulmak çok zor. Çinli, böyle yeşil maskeli bir prensesle olan mücadeleyi konu alıyor aslında. Kartal Tibet'in bu noktadan birkaç yıl sonra o efsaneleştiği Tarkan karakterine geçiş yapması da kariyerin nasıl bir evrim geçirdiğini gösteren çok dikkat çekici bir detaydır. Cengiz Han'ın hazineleriyle çok güçlü geri dönüyor. Hem de bambaşka bir enerji ve çehreyle falan.
Bu filmde kamera arkasında çok ciddi bir yapısal değişiklik var çünkü. Kozanoğlu senaryoyu bizzat devralmış, Mehmet Aslansa hem yönetip hem yazmış bu sefer. Yani eski ekiple bağlar kopuyor. Ekip tamamen değiştiği için önceki 5 filmle olan o hikaye devamlılığı maalesef bıçak gibi kopuyor burada. Bambaşka bir zaman çizelgesine, hani bir tür yeniden doğuş, sıfırdan başlama hikayesine geçiyoruz. Hikaye de Cengiz Han'ın ölümüyle başlıyor zaten. Komutanlardan Kazım Kartal'ın oynadığı Tokta hemen içindeki o zehirli açgözlülüğe yenilip ihanet ediyor devlete ve devasa hazineye çökmeye kalkıyor tek başına. Ahmet Mekin'in canlandırdığı Ot Sokarcı da bu ihaneti affetmiyor tabii. Adamın elini bir güzel kestiği gibi onu çölde öylece ölüme terk ediyor. Ya yılanın başını küçükken ezeceksin lafı boşuna denmemiş. Sen o hain adamı sağ bırakırsan o döner dolaşır geri gelir. Nitekim yıla dönüp gelip Ottoskarcı'nın karısını vahşice öldürüyor Tokta. Zeki Alasya'nın karakteri olmasa her şey bitecekti orada. Allah'tan Zeki Alasya'nın oynadığı o sağ kol karakteri o kargaşa sırasında bebeği kurtarıyor da hikaye bir şekilde devam edebiliyor. İşte o kurtarılan bebek büyüyor, Karaoğlan oluyor, kendisini büyüten yoksul hancıyı da gerçek ailesi sanıyor ve ona o efsanevi hazineyi bulup saray yaptırmanın saf hayalini kuruyor kendi kendine. Çevresindeki adamların onun bu büyük hayaliyle küçümseyerek falan alay etmesi, onun içindeki o hırsı ve gücü daha da körüklüyor aslında. O kendine gülüp alay eden 3 adamı fena pataklıyor yalnız. Öyle bir dövüyor ki içimin yağları eridi izlerken yemin ederim. Gücünü ilk orada gösteriyor zaten. Sonra ormanda alageyik vururken Tulunay Hatun'la karşılaşıyor. Tabii kız da çok dişli, öyle hemen pes edenlerden falan değil. Babam Çağatay Han'ın önünde gücünü göster, hazineyi aramaya hak kazan diyerek ona açıkça meydan okuyor. Er Meydanı sahnesi çok ikoniktir o filmin. Aynen, bizimki çıkıyor er meydanına, güreşte yıllar önce babası Ot Sokarcı'nın kullandığı o meşhur taktikleri birebir yapınca kenardan izleyen Tokta'nın içine büyük bir kurt düşüyor tabii. Ulan bu taktikler tanıdık diyor, gidip Zeki Alasya'yı köşeye sıkıştırıyor. Tabii Zeki Alasya'nın karakteri de o ağır baskıyı yiyince bülbül gibi ötüyor. Bütün gerçeği oracıkta dökülüyor adama. Oradan sonra Karaoğlan için hikaye adeta hani modern bir bilgisayar oyununun finallerine dönüşüyor resmen. Aşama aşama bölüm sonu canavarları gibi. Kesinlikle karşısına sırayla acayip engeller çıkıyor. Önce Meral Zeren'in canlandırdığı o çavdar tarlasının kurduğu ölümcül tuzak, ardından Tokta'nın en güvendiği adamı Tilki Meleğin sahneye çıkışı falan. Ya o düşmanlar bir garip zaten, inanamazsın izlerken. Biri taşı ufalarım diyor, elindeki koca kayayı un ufak edip resmen toz ediyor. Diğeri koca ağacı gövdesinden kökünden söküyor falan. Bildiğin bugünün o Amerikan süper kahraman filmlerindeki yenilmez güçler gibi adamlar. Dönemin fantastik öğelerini sonuna kadar kullanmışlar. Ama Karaoğlan o insanüstü güçlere sahip adamların hepsini bileğinin hakkıyla tepeleyip asıl patron Tokta'nın karşısına dikiliyor aslan gibi. Tokta da klasik kötü adam klişesini hiç bozmayıp her şeyi itiraf ediyor. O kesik elini gösterdiği an var ya, Evet evet, baban kesti, bütün bunları da ben yaptırdım diyor. Finalde Karaoğlan hem Cengiz Han'ın o devasa hazinesini buluyor hem de yıllar sonra hasret kaldığı gerçek babası Ot Sokarcı'ya kavuşuyor sonunda. Tam bir Yeşilçam mutlu sonu. bu siyah beyaz, kısıtlı imkanlarla çekilmiş samimi ve bir o kadar da vahşi serüvenleri böyle ucuca ekleyip bugün konuştuğumuzda aslında şuna çok net şahit oluyoruz bence. Neye şahit oluyoruz? Bugün sinemada izlediğimiz o dev bütçeli aksiyon filmlerinin o hani hiçbir kural tanımayan yenilmez anti kahramanlık algımızın DNA'sı bütün kodları işte tamamen bu unutulmuş yapımlarda yatıyor. Acaba bugün o cesareti, o sınır tanımayan yaratıcılığı ve sistem karşıtı ruhu modern sinemada aynı saflıkta görebiliyor muyuz? Bu gerçekten de üzerinde düşünülmesi gereken, cevabı çok zor bir soru, sen ne dersin? Vallahi kesinlikle öyle. Hani insan o eski ruhu, o limitsiz, hesapsız hayal gücünü bazen izlerken gerçekten çok arıyor. Eğer seninle beraber bugün o eski ruhu bir nebze olsun yaşatabildiysek ne mutlu bize. Son sözlerimizde sizlere veda edelim o zaman.
İzleyicilerimize hatırlatmalarımızı da yapalım. Tabii ki. Öncelikle YouTube kanalımızda bu videoyu ve diğer videolarımızı izlerken altyazı seçeneklerinde 25 dili barındıran inanılmaz geniş bir altyazı yelpazemiz var. Yani Azerbaycan'dan izleyen bir izleyicimiz altyazı sekmesinden Azerbaycan Türkçesi dilini anında açabilir. Veya Polonya'dan izleyen biri Lehçe ya da Norveç'ten izleyen bir izleyici Norveççe dilini açıp İngilizce, Almanca, İspanyolca, Özbekçe, Fransızca gibi tam 25 dilli bizim aktif ettiğimiz altyazıyla bu videoyu keyifle izleyebilir, ancak daha da bitmedi. Otomatik çeviri özelliğimiz de var. Aynen öyle. Bilgisayardan videoyu izleyen izleyicimiz altyazı sekmesinden otomatik çeviri vasıtasıyla Çince, Endonezyaca, Yunanca gibi dünyanın bütün dillerini otomatik çeviri özelliğiyle anında elinin altında bulabilir. Yani bu eşsiz özellik hem uzun hem de kısa, o short videolarımızda harfiyen mevcut. Yine ekran rehberini Facebook, YouTube, Instagram platformlarından takip edip videolarımızı beğenmeyi ve o güzel yorumlarınızı yazmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Yorumlarınızı çok büyük bir heyecanla bekliyoruz. Yeni rotalarımız için de fikir versinler bize. Kesinlikle. Kanalımızla ilgili öneri ve desteklerinizi de bekliyoruz. Nelerden bahsedelim, nelerden konuşalım? Bize yazın, ilerisi için bize harika bir rota olur. O zaman başka bir içerikte görüşebilmek ümidiyle kendinize çok çok iyi bakın. Ekran Rehberi YouTube kanalından ayrılmayın. Esen kalın, hoşça kalın, iyi günler. Kaydı tamamla.